Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Yiyenlerden tam not alacağınız şerbetli, kıyır kıyır tatlı tarifi ile geldim. Bu tariften sonra bu tatlının bağımlısı olacaksınız. Yapımı ve şekli harika olan şerbetli tatlımızı bir an önce sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Dilerseniz tarife başlayalım. Öncelikle şerbetimiz için 3 su bardağı toz şekerimizi tenceremize ilave ettikten sonra 3 su bardağı suyumuzu da ekleyelim. Daha sonra 4-5 damla limonumuzu sıkalım. Biraz karıştırdıktan sonra şerbetimizi ocağa koyalım sevgili arkadaşlar ve kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kadar daha kaynattıktan sonra ocaktan alıp ılımaya bırakalım şerbetimizi. Hamurumuz için 1 çay bardağı sıvı yağımızı kabımıza boşaltalım. 1 çay bardağı zeytinyağımızı da ekleyelim. 1 çay bardağı sütümüzü de ekleyelim. Tekrar içine 2 yemek kaşığı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı irmiğimizi ekleyelim. 1 paket kabartma tozumuzu da boşaltalım. Ve 1 yemek kaşığı üzüm sirkesini de koyduktan sonra karıştıralım. Bir iki dakika kadar karıştırdıktan sonra içine 3 su bardağı unumuzu ekleyelim. Ben artı 1 yemek kaşığı daha kadar kullandım sevgili arkadaşlar. Her una göre farklılık gösterebilir. Önce tahta kaşık yardımıyla sonra elimle yoğurdum. Yumuşak, güzel bir hamur elde ettim. Oldukça yumuşak bir hamur oldu. Daha sonra hamurumuzu tezgahımıza alalım. Daha kolay beze yapmamız için silindir şeklinde uzattım hamurumuzu ve bir aparat yardımıyla toplam 20 adet beze yaptım. Bu hamurdan yuvarlayıp bezelerimizi yapmaya başlayalım sevgili arkadaşlar. Bezelerimizi bitirdikten sonra bir patates ezeceği ve bir kase iri doğranmış fındık, ceviz de kullanabilirsiniz bu tarifte. Benim cevizim olmadığı için fındık kullandım. İkisi de ayrı lezzet veriyor. Daha sonra bezemizin birini patates ezeceğin arkasına iyice bastırdıktan sonra cevizimizden ekleyelim ve iki ucu birleştirip kapatalım. Ve ters çevirip çok kolay bir şekilde çıkacaktır zaten. Çok şahane bir şekil oldu sevgili arkadaşlar. Çok kolay, çok pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olun sevgili arkadaşlar. Sevdikleriniz ile paylaşmayı unutmayın. Hepsini aynı şekilde yapalım. İçine fındık koyduktan sonra iki ucunu birleştirelim. Ve çok güzel oldu şeklimiz. Kalbura bastı tariflerinizi de bu şekilde yapabilirsiniz. Bu
tatlı tarifimin içinde katı yağ olmadığı için daha güzel ve daha hafif oldu. Hepsini aynı şekilde yaptım. Harika görünüyor tatlılarımız, değil mi sevgili arkadaşlar? 190 derecelik fırında alt üst iyice pişene kadar pişirelim. Ve tatlılarımız hazır. Çok güzel kızardılar. Alt üst çok güzel pişti. Bir 5 dakika tatlımızın sıcağı çıktıktan sonra ılık olan şerbetimizi güzelce her yerine gezdirelim. Çok güzel çekti. 1 saat 2 saat kadar şerbetimiz çekiyor. Ben yarım saat bekleyip sizler için göstermek istiyorum. Şu şekilde arkadaşlar, kıyır kıyır şerbetini harika çekti tatlımız. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hoşça kalın, afiyetle kalın.